Arkadaşlar IRL'imizle başlayalım mı? IRL'de bir de sizden gelenler yapacağız. Sizden gelenlere videolarınızı atmayı unutmayın Reddit'e. Yani biliyorsunuz uzun sürüyor sizden gelenlerde. 77.7 iyiymiş. Evrenin tam göt deliğine. Aga sağ geç mi kalmışsın? Oğlum yeni başladık lan. Arkadaşlar IRL videolarıyla başlayalım o zaman. Öncelikle çıtır tadım bir videoyla başlayalım. Gelin hep beraber Oray Bey'in psikolojisini bir anlayalım. Sonrasında Lucifer Michaels'ın Dubai'de bir ev satıyormuş. Ona bakalım. Murat abi GF Tayland'da gece hayatı gezmiş. Ona bakalım. Sonrasında UFC gömelim bir tane. Çıtır patlatalım. Ondan sonra da sizden gelenlere geçelim. Kardeşim en sonda oyunlarımıza başlayalım. Oyunlar da saat 9.30 en geç 10 gibi başlar. Haberiniz olsun. Kuşum yayın Ya var 3 saat IRL yok ya. o. 3 saat IRL olmaz abi. Nasıl olacak ya? Olur mu ya? Hayatı ve Babacık versin mi dalgayı? kişiliği akademik düzeyde incelenen, hakkında çeşitli dillerde makaleler yazılan, İkinci birçok çocuğumuz profesörün oldu kariyeri hayatım. boyunca araştırdığı Herhal, Oray eyvallah. Bey İyi kim? ki doğmuş. Evet, bu soru daha önce soruldu. Bense bu soruya ek olarak bu çılgın adamın zihnini inceleyeceğim. Sen gelince Oray Bey, Eşber Bey'in lokantasında çalışan genç bir adam. Duruşu olsun, hal tavırları olsun, tam bir İstanbul beyefendisi. Bir gün patronu Eşber Bey'e yıllardır biriktirdiği parasıyla kendine ait bir restoran açacağının müjdesini verir. Fakat Eşber Bey ona çok fena bir oyun oynamıştır. Bunca siktir zaman ya. emek verdiği işin bir oyun olduğunu, kandırıldığını öğrenen Oray Bey türlü işkencelere maruz kalır. Eşber Bey'in işkenceleri sonucunda Oray Bey'de ağır bir travma geliştiği aşikar. Özellikle Eşber Bey'in ağzına silah dayaması ve babacık sana hediye verecek ayrıntısını önemli buluyorum. Çünkü aynısını Koray Bey de yapıyor. ağzını aç bakalım, babacık sana hediye verecek. Babacık hediye verecek. Aç. Bu izlediğimiz sahne kronolojik olarak ilk. Burada biraz düşünmek lazım. İşkenceye uğrayan Oray Bey fakat aynı davranışı uygulayan Koray Bey. İyi de Koray Bey, Eşber Bey tarafından işkenceye uğramadı ki. Acaba Oray ve Koray Bey aynı kişiler mi? Bu noktaya daha sonra değineceğim. Oray Bey babasız büyümüş. Babası milyarder Ekrem Bey'in ölü mü, diri mi veya nerede olduğu bilinmiyor. Oray Bey'i öz babası gibi gördüğü Servet babası büyütmüş. Servet babası maddiyattan çok maneviyata önem veren biri. Hatta o meşhur sözünü hatırlayın. Servet babam dünyadaki en büyük servet sevgidir derdi. Ama açlık içinde öldüğünde kıçına takacak donu bile yoktu. Oray Bey için para, şan, şöhret, güç önemli. İstediğini elde etmek için her türlü şeyi yapmaya hazır biri. Aynen Oray gördün Bey'in ya. genel davranışlarına baktığım zaman histrionik kişilik bozukluğuna sahip olabileceğini düşünüyorum. Histrionik kişilerde aşırı duygusallık ve dikkat çekme davranışı ön plandadır. Kişi ilgi çekmek için rol yapar. Böyle adeta tiyatral bir şekilde. Fiziksel görünümüne çok önem verirler. Yapmacık, ayrıntıdan yoksun bir konuşma tarzları vardır. Duygularını abartılı bir şekilde gösterirler. İlgi odağı olmadığı zamanlarda rahatsız olurlar. Oray Bey'e baktığımız zaman işte yüz mimikleri, tavırları, konuşma tarzı açısından histrionik kişileri andırdığını söylemek mümkün. Tabi her şey bununla sınırlı Aynı değil. ben ya. Oray Bey'in psikolojisi hakkında Hello, yaptığım Mr. incelemeler ve Black okuduğum Master. makaleler sonucunda 3 Ya farklı de. ihtimale ulaştım. Birinci ihtimale göre Oray ve Koray Bey gerçek kişiler. Anlatılanlar gerçekten de izlediğimiz videolardaki gibi. Bu durumda Oray Bey'in akli dengesinin yerinde olmadığı ve paranoyası olduğu görülüyor. Buna yol açan olay bildiğimiz kadarıyla Eşber Bey ile arasında yaşanan Selamünaleyküm, husumet iyi olabilir. yayınlar, baylar, İzlediğimiz saygılar. videolarda Oray Bey'in ikiz kardeşi Koray Bey ile bir dayanışma ve birlik halinde hareket ettiğini görüyoruz. En son birbirlerine silah doğrultmaları bile Doktor Fazıl Bey'e oynanan bir oyundu. Her ikisinde de paranoid şizofreni andıran düşünce ve davranışlar gözlemliyoruz. Benim işimi kimse bozamaz, tamam mı? Benim işim kutsaldır. Benim işimi bozanı yaşatır mıyım sandın sen ha? Neyse, Benim kısacası- lokanta işimi bozacaksın, bir de yaşayacak mısın? Ne oldu, sen yandın mı yoksa? Arkadaşım mı sandın sen onu? Ha? Yani her ikisinde de çok ağır bir hezeyan, sanrı var. Bunların başlıcaları perseküsyon ve büyüklük sanrıları. Perseküsyon yani zarar görmeye yönelik gerçek dışı bir inanış. İnsanların ona karşı kötülük yapmak için harekete geçtiğine inanırlar. Öleceğine veya zehirleneceğine yönelik gerçek dışı inanışları vardır. Büyüklük sanrısı dediğimiz şey ise kişinin kendisini diğer insanlardan üstün bir konumda görmesi. İşte çok güçlü, çok büyük, böyle yani insanüstü bir kimliğe sahip olduğuna inanması. Adeta bir peygamber veya tanrı gibi kendisini görmesi. Yani hem Oray hem de Koray Bey'in insan içerisinde bulunmaları son derece tehlikeli.
Aa, Tyler İkinci Durden. ihtimale göre Oray Bey'in bir kardeşi yok. Koray Bey onun bir alt kişiliği. Oray Bey disosyatif kimlik bozukluğu olan paranoid şizofren bir adam. Disosyatif kimlik bozukluğu dediğimiz şey kişinin birden fazla alt kişiliklere sahip olması. Bunlar farklı duygu, düşünce ve davranışlara sahip olurlar. Bu konudaki en güçlü bulgular bence Koray Bey ile ilk defa karşılaştığı sahne. Ben Abla Koray Bey. yanına. Kız Senin arkadaşım ikiz yazmış. kardeşin. Az Ama benim önce kardeşim elbisemi yok ki. çok istiyormuş. Ben Nereden yetimim. alabilirim? Tanımadın mı bilgin var beni Ergele? Sevgiler. Yani aslında olan olay tamamen bir görsel İyi yayınlar. Kız arkadaşım yazmış az önce. BDSM çok istiyormuş. Nereden alabilirim? Bilgin var mı? Sevgiler. Senin kız arkadaşın yok kanka. Öyle biri yok. ve işitsel varsanı. Ki bu şizofren bireylerde de görülen bir durum. Koray Bey alt kişiliğiyle ilk karşılaşmasından sonra onun varlığına ikna oluyor ve benimsiyor. Bundan sonra Koray Bey onun Baba oyun üçü. planlarının bir parçası. Sevirdi Kurbanlarını eyvallah. kandırmak için Koray Bey'i kullanıyor. Bir de bu Doktor Fazıl Bey ve ilaç konusu hakkında konuşmak istiyorum. Doktor Fazıl Bey'in Oray Bey'e ilaç verdiği sürede Koray Bey'in ortada olmadığını görüyoruz. Ne zaman ki ilaç almayı Galiba Tyler Durden arkadaşlar bu adam. bırakıyor, o zaman Koray Bey ortaya çıkıyor. O ilaçlara ihtiyacın yok kardeşim. Ben Koray Bey. Yani senin, Oray Bey'in ikiz kardeşi. Unuttun mu beni be Ergele? Büyük bir tehlike altındasın. Seni benden uzaklaştırmaya çalışıyorlar kardeşim. O ilaçları alma. O doktor denen züppe lokanta işimizi bozmak istiyor kardeşim. Gördüğünüz gibi Koray Bey orayı gerçek dışı düşüncelere geri iterek Doktor Fazıl Bey'i hedef haline getiriyor. Yalnız burada benim anlamadığım bir detay var. Koray senin düşmanın. Senin lokanta işinde gözü var. Seni kıskanıyor. Ya bir doktor böyle bir laf kullanır mı ya hastasına karşı? Burada Oray Bey'e yardımdan çok zarar vermiş. Yani hele hele psikotik rahatsızlığı olduğu bilinen birisiyle böyle konuşulmaz. Arkadaşlar 3'te 3 giden var mı şu ana kadar? Üçüncü Akıl hastalıklarında. ihtimale geldiğimizde ise işler değişiyor. Bütün bu yaşananlar gerçek değil desem, tabi Oray Bey diye biri var ancak bu Saygılar. adamın ne lokantası var ne milyarder ekran babası var. Olayın tamamı bir akıl hastanesinde geçiyor. Hayır. Oray Bey paranoid şizofren hastası bir adam. Kendisine ve topluma karşı saldırgan tutum ve davranışları olduğu tespit edildikten sonra bir akıl hastanesinde gözetim altında tutuluyor. Tuzluk muyuz? Kaldığı yerde de onunla birlikte 2 kişi daha var. Neco ve Bay Kurban. Bay Kurban diyeceğim çünkü her bölümde ismi değişiyor. Oray Bey'in sahip olduğu psikozu, işte lokanta sahibi, zengin, birisinin onun planlarını bozacağına inanıyor vesaire. Bu diğer 2 kişi de paylaşıyor. Buna paylaşılmış psikotik bozukluk deniyor. Nitex eyvallah, Çok iyi kısaca seyirler. özetlersem bir kimsede görülen sanrıların çok yakın bir ilişki içerisinde olduğu, işte bu eş olabilir, dost olabilir, kardeşler arası olabilir. Bunun gibi diğer kişi veya kişilerce benimsenmesi olarak özetleyebiliriz. Yani anlayacağınız Oray Bey'in gerçek dışı inanışlarına Neco Bey ve Bay Kurban da iştirak ediyor. Tabii bu anlattığım ihtimaller dışında farklı senaryolar da olabilir. Ancak bunları anlatmaya ne zamanım yeter ne de gücüm. Oray Bey'in günümüzde hayatta olup olmadığı dahi bilinmiyorken arkasında bıraktığı lokantacılık kültürü hiç şüphesiz nesiller boyu etkisini sürdürmeye devam edecektir. Evet. Oray Bey. Ne oluyor la? Merhaba delikanlı. Benim hakkımda mı konuşuyordun? Ben ama nasıl yani? Sen benim işimi bozabileceğini mi sandın? Hı? Bir dakika bir saniye ben... Aa! Ha! Ha! Lan ne garip garip diyorlar görüyorum ya. Oğlum bu adam çok güzel ruh hastası RP yapıyor ya. Ya da RP değil mi? RP'dir ya. Evet canlar. Bu da böyle bir videoydu.